Ay, sosyal medyada Zeynep Hocam gördünüz mü? Galant'ın görevden alınmasının ardından Netanyahu'nun karşı olası bir askeri darbe olabileceğine dair böyle askerlerin yürüdüğü görseller var ama şimdi editörümle de konuştum, hani teyit etmek gerekiyor tabii böyle bir şey ama sosyal medyada bir sürü buna benzer şeyler var. Mesela bir yandan da Kanal 12'nin geçtiğine dair bilgiler var. Şey deniyor, İsrail esirlerinin anneleri, aileleri, kız kardeşleri yürüyor Netanyahu'nun evine doğru diye böyle videolar. Bir karışıklıklar var ama sabah anlayacağız. Evet, teyide muhtaç ama. Evet, tabii ki teyide muhtaç bilgiler. Varsa ama zaten olabilir mi? Olabilir tabii ki ama Orta Doğu'da şimdi bu Orta Doğu'da her an her şey olabilir. Evet, her an her şey. Siyaset için de şey deniyor ya, 24 saat. Kısa bir süre, evet. Burası için herhalde uzun bir süre, özür dilerim. Uzun bir süre. Burası için ne dersiniz? Hemen hemen aynı şey. Evet. Galant'ın kovulması, yerine başkasının getirmesi, işte Ronen Bar'ın da yeni hedeflerden biri olduğunu düşünürsek ve bunun Amerikan başkanı seçimine konuştuğumuz bir günde denk gelmesi. Bütün bunların hepsini topladığınızda nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani şunu söylemek lazım herhalde. Burada yeni bir döneme geçiyoruz. Çünkü hep ben bu saldırılar başladığından beri Filistin'in değişik bölgelerine hep şunu dedim. Şu an Netanyahu'nun elinde bir hapisten çıkış kartı var. Bu kart oyunlarında, kağıt oyunlarında olur bazen, hani böyle o hapse girmenizi engelleyen şeylerden. Çünkü Amerika'da seçim var ve Amerika'da seçim olacağı için ne Başkan Biden ne aday, önce o zaman aday oydu ilk başta, sonra Kamala Harris ve karşılarındaki aday Donald Trump İsrail'e karşı bir şey yapamayacaklar. Çünkü hem sayıca İsrail yanlısı insan çok daha fazla Amerika'da, hem de İsrail'e yakın lobiler, başta Yahudi lobisi çok kuvvetli, iyi para saçıyor. Batı medyasına çok hakim vesaire vesaire. O yüzden de direkt karşısına almamak yapacakları en doğru hareket olurdu onların stratejikler açısından. Fakat şimdi seçim bitti ve insanlar artık bir sonuç bekliyor. Ve özellikle her ne kadar Batı toplumlarının hatırı sayılı bir kısmında, başta Amerikan toplumu olmak üzere, Filistinliler çok insan yerine konmasa da burada arada İsrailliler de ölüyor, öldürülüyor. Bunu da unutmamak lazım. Veya sosyal medya yüzünden, sayesinde daha doğrusu, ve vatandaş gazeteci dediğimiz hadiseler sayesinde sanal ortamlarda biz Filistin'de yapılan katliamların aslında Batı'da da yer bulduğunu görüyoruz. Evet. O yüzden zaman içinde tabii Amerika çok geride bu konuda ama en azından Batı Avrupa'da dahi toplumlar neredeyse çok büyük çoğunluğu yarı yarıya noktasına gelmiş durumda İsrail-Filistin meselesinde. Hatta bazı, işte İspanya olmak üzere, İrlanda başta olmak üzere, İtalya görece belki biraz, Portekiz biraz, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'den yana aslında tavırlar aldığında biz gördük. Tabii Amerika için çok uzun sürecek bir şey bu. Bir yandan bugünden yarına olacak bir şey değil. Elbette bütün bunlarla beraber şunu söylemek lazım. Bu İsrail-Filistin meselesi daha uzar. Burada da bir çözüm yok. Nasıl Rusya-Ukrayna meselesinde kesin bir çözüm yoksa, çünkü Kırım çözülmeden o iş çözülemez ve Kırım'ın, bilmiyorum hocamın daha çok alanı ama, Kırım meselesi de benim kafamda iki tarafında kabul edebileceği bir çözüm yok. Yani mesela Donetsk'e, Luhansk'a işte çok geniş otonomi verirsiniz. İşte Ukrayna bayrağının yanında Rus bayrağı asılır veya Rus bayrağının yanında Ukrayna bayrağı asılır falan, bir şey yapılır. Bir ara çözüm olur. Ama Kırım'da Rusya o limanı bırakmak istemeyecek. Doğal olarak Ukrayna da bırakmak istemeyecek. Çünkü Karadeniz'de doğal limanlar çok kıymetli. Ve en büyüğü ve en güzeli orada. Birisi demişti televizyonda, bayağı gülmüştüm. Hem yani nefsimi okşadığı için gülmüştüm, hem de yani başka türlü çözülecek gibi değil hakikaten. En son birisi demiş ki Kırım'ı Türkiye'ye versinler. Sonuçta eski Türk toprağıdır. İkisinde de gitmemiş olur. Böylece win-win olamıyorsa bari lose-lose olsun, biz kazanalım demişti. Hani o da bir, ya gerçekten olacağından değil elbette ama hakikaten o kadar çözümsüz bir şey ki Türkiye'ye verilmesi bile Kırım'ın en mantıklı çözüm gibi geliyor bana zaman içinde. Moldova'ya gelince aslında hocam şeyi söyledi. NATO'ya girerse olası bir Moldova-Romanya birleşmesinde... Bu arada ortadaki görüntülerde hocam görevden alındığı için, evet, Galant'ın protesto, Netanyahu protesto ediliyor.